Acaba ister ilkokul olsun, ortaokul olsun, isterse lise olsun, acaba insanın yaratılmasında kendisi için konmuş amacı şu anda biliyoruz ibadet yapmasın. İnsan kendisine amaç koysaydı mesela diyelim ki ben kendime bir amaç koyayım şimdi. Ben şunun için var oldum diye söyleyeyim. İçimizden düşünsek mesela liseli arkadaşlar var herkes içinden düşünse ben şunun için var oldum. Var olma nedenim budur diye düşünsem insan kafasında ne kadar bir amaç takip ederse etsin ya da hedef koyarsa koysun hiçbir tanesi Cenab-ı Hakk'ın ona verdiği değerden fazlası olamaz. Peki ibadet etmek, liyabudun, ibadet etsinler diye yarattım derken ibadet kim için olur? Yaratan için olur. Peki yaratana ibadet etmekteki arka plan nedir? Yaratan sevildiği için olur. Yani sevildiği için yaratana ibadet edilir. Peki bu şekilde bir teklif geldiğine göre seni insan ve cin ancak bana ibadetle kulluk etsin de yarattım. Halbuki insan hür iradeli var değil mi? İster namaz kılar, ister namaz kılmaz. İster camiye gider, ister camiye gitmez. İster dersi dinler, ister dinlemez. Bazen okulda olur, ders anlatırken arkada kıkır kıkır güler çocuk. Dünyası yoktur öyle bir yani seni dinlemek vesaire gibi. En çok pişman olacak olan onlar oluyor sonradan. Şimdi böyle bir dünya var. Acaba insan kendisine ne kadar değer biçiyor? Mesela gözümüzü kapatıp kendimiz desek, ben şu kadar değerliyim desek ne söyleriz? Benim değerim şu kadar desek ne deriz? Ne kadar bir değer biçeriz kendimize? Var mı değer biçecek olan? Benim değerim şu kadar olmalı diye. Bak şimdi kendimiz bir değer biçeriz ama bak Cenab-ı Hak şöyle bir değer biçmiş. Senin için ebedi bir cennet yaratıldı. Ruhani ve cismani tüm lezzetlerle donatılmış bir cennet yaratıldı. Baki olarak annen babanın kucağına seni tekrar verecek. Evladını tekrar senin kucağına verecek. Tüm melaike gibi mahlukatı da sana hizmetkar edecek. Sen orada hizmet edilen olacaksın diyor Cenab-ı Hak. Acaba insana bundan daha fazla değer verilmiş olabilir mi?